Herkese selam. Bu videoda ilahi olmayan dinler tarihini işleyeceğiz. Uzun bir video olacak ve birkaç seriden oluşacak. Hazırsanız başlayalım. Din deyince çoğumuzun aklına hemen peygamberler, kutsal kitaplar ve gökten gelen kurallar geliyor. Ama ya bazı inançlar varsa ve onlar şunu diyorsa, dur, önce kendini tanı. İşte bugün Tanrı'dan gelen bir vahiyden çok insanın aklına, deneyimine ve iç yolculuğuna dayanan ilahi olmayan dinleri konuşacağız. Bu inançlarda gökyüzüne bakmaktan çok insanın kendi içine bakması bekleniyor. Meditasyon var, felsefe var, biraz sessizlik var. Ve bolca ben kimim? Sorusu var. Budizm'den Hinduizme, Taoizm'den Konfüçyüsçülüğe kadar uzanan bu öğretiler, cennet cehennem hesabı yapmak yerine şunu soruyor. Bu hayatı daha bilinçli, daha dengeli ve daha anlamlı nasıl yaşarız? Kısacası bugün kurallardan çok farkındalığı, korkudan çok anlam arayışını merkeze alan ilahi olmayan dinlerin dünyasına dalıyoruz. Hazırsan dış sesi kıs, iç sesi aç. Başlıyoruz. İlahi olmayan dinler, Tanrı'dan gelen kesin bir vahiy var mı? Sorusuna pek takılmayan, daha çok ben kimim, neden acı çekiyorum ve bu hayat nasıl daha çekilir hale gelir diye düşünen inanç sistemleridir. Yani bu dinlerde gökten inen net kurallar yerine insanın kendi aklını, deneyimini ve iç yolculuğunu kullanması beklenir. Bu inançlarda genelde bir peygamber çıkıp bunu yap, şunu yapma demez. Daha çok şöyle bir hava vardır. Otur bir düşün, nefes al, biraz sus. Cevap zaten sende. Meditasyon, disiplin ve ahlak ön plandadır. İbadet anlayışı da esnektir. Sabah alarmıyla ibadete kalkma stresi pek yoktur. İlahi olmayan dinlerde ahiret kavramı yerine reenkarnasyon, yani bu hayat bitti ama film devam ediyor, düşüncesi yaygındır. Karma anlayışı ise çok nettir. Ne ekersen onu biçersin. Kısacası evrenin sessiz ama çok iyi bir muhasebecisi vardır. Budizm, Hinduizm, Jainizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük bu gruba girer. Amaç cennet cehennem hesabından çok ruhi dengeyi bulmak, acıyı azaltmak ve biraz olsun aydınlanmaktır. Yani mesele nereye gideceğiz değil, buradayken nasıl bir insan olacağız sorusudur. Özetle ilahi olmayan dinler insana şunu söyler. Kurtuluş gökte aranmaz, önce aynaya bak. İlahi olmayan dinleri sırayla tanıyalım bu videoda. Önce Hinduizmi, sonra sırayla diğer dinleri anlatacağım. İlahi olmayan dinler tarihi uzun soluklu ama acelemiz yok değil mi? Kahveni alıp arkana yaslan işler karışıyor. Hinduizm nedir? Hinduizm, bilinen en eski inanç sistemlerinden biridir. Öyle ki net bir başlangıç tarihi yoktur. Ne bir kurucusu vardır ne de şu tarihte ortaya çıktı denebilecek bir anı. Hinduizm, binlerce yıl boyunca Hindistan coğrafyasında şekillenmiş bir yaşam biçimi olarak var olmuştur. Bu inancı diğer dinlerden ayıran en önemli özellik tek bir kalıba sığmamasıdır. Hinduizm'de tek bir peygamber, tek bir kutsal kitap ya da herkes için aynı ibadet şekli bulunmaz. İnsanlar Tanrı'ya farklı yollarla yaklaşabilir. Kimi dua eder, kimi meditasyon yapar, kimi sadece doğru yaşamaya odaklanır. Hinduizm için bu çeşitlilik bir çelişki değil, tam tersine bir zenginliktir. Tanrı anlayışı da oldukça derindir. Hinduizm dışarıdan bakıldığında çok tanrılı gibi görünür. Brahma, Vishnu, Shiva gibi pek çok tanrı vardır. Ancak bu tanrıların hepsi, Brahman adı verilen tek ve mutlak gerçekliğin farklı yansımalarıdır. Yani özünde tanrı tektir. Farklı isimler ve biçimler, insanın onu anlamasına yardımcı olan sembollerdir. Hinduizmin merkezinde samsara kavramı yer alır. Samsara, doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsüdür. Hindu inancına göre insan öldüğünde her şey bitmez. Ruh, bu dünyadaki davranışlarına göre başka bir bedende yeniden doğar. İşte burada karma devreye girer. Karma, insanın yaptığı her davranışın mutlaka bir karşılığı olmasıdır. İyi davranışlar, iyi sonuçlar, kötü davranışlar ise olumsuz sonuçlar doğurur. Bu sonsuz döngüden kurtulmanın yolu mokşadır. Moksha, ruhun samsaradan kurtulup Brahman'la birleşmesi, yani tam özgürlüğe ulaşmasıdır. Hinduizme göre hayatın gerçek amacı, zengin olmak, güç kazanmak ya da ün elde etmek değil,
ruhsal olgunluğa erişmektir. Hinduizm'de kutsal metin anlayışı da oldukça geniştir. Vedalar en eski ve temel metinlerdir. Upanishadlar daha felsefi derinlik sunar. Mahabharata ve onun bir bölümü olan Bhagavad Gita, insanın görevini, ahlakını ve yaşam amacını anlatır. Bu metinler sadece dini değil, aynı zamanda felsefi rehber niteliğindedir. Toplumsal hayatta ise Dharma kavramı önemlidir. Dharma, kişinin bu hayattaki görevi ve sorumluluğudur. Geleneksel Hindu toplumunda bu anlayış, kast sistemiyle birlikte şekillenmiştir. Her bireyin toplumda bir yeri ve bu yere uygun bir yaşam sorumluluğu olduğu kabul edilir. Sonuç olarak Hinduizm, hayatı tek bir yaşamdan ibaret görmez. İnsan, bu dünyada sadece sınav veren bir varlık değil, uzun bir ruhsal yolculuğun yolcusudur. Hinduizm, korku yerine dengeyi, kurallar yerine farkındalığı ve son yerine sürekliliği merkeze alır. Bu anlattıklarımız aslında sadece bir başlangıçtı. İnsanlığın Tanrı'yı değil, kendini anlamaya çalıştığı inançların kapısını araladık bugün. Kimi meditasyonla, kimi felsefeyle, kimi de ben kimim sorusuyla yola çıktı. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl ilginç olan kısım şimdi başlıyor. Bir sonraki videoda Budizmi ve bu inançların günlük hayata nasıl yön verdiğini, insanları nasıl değiştirdiğini ve hala neden milyonlarca takipçisi olduğunu konuşacağız. Eğer siz de din sadece gökten mi iner yoksa insanın içinden mi doğar diye hiç düşündüyseniz, bu seri tam size göre. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı ve tarihin görünmeyen yüzünü birlikte keşfetmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tarih sandığınızdan çok daha canlı,